Define ve Arkeoloji YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Başımıza gelmeyen kalmadı. Onu ayrı bir videoda açıklayacağım. Konumuzu değiştirmemek adına bahsetmiyorum. Biliyorsunuz kanalımız çalınmıştı, hacklenmişti. Bayağı bir sıkıntı yaşadık ama geri aldım sonunda. Hackerların elinden kanalımı geri aldım. Düşün, ben hacker olmamama rağmen ne kadar zavallı insanlarmış demek ki onlar. Her neyse, bu konudan bahsetmek istemiyorum. Bu videomuzun konusu arkadaşlar üçgen define işareti. Üçgen define işaretinden bahsedeceğim. Bayağıdan beri video yapamamamın sebebi buydu arkadaşlar. Kanalımız elimizden alınmıştı, hacklenmiştik. Ondan dolayı videolar yapamadık ve bana e-mailden yazan arkadaşlarımıza şöyle söylüyorum. Yeni e-mailimiz var. Ben yayınlarda da paylaşıyorum zaten. O yayınlarda yeni e-mailimizden bize yazabilirler. Çünkü eski e-mailimiz artık yok. Kullanımda değil. Ondan dolayı işte hangi işaretleri istediklerini, ne gibi bir bilgilere ihtiyaçları var, ellerinde olan resimleri, videoları attıkları e-mailimizdi. O e-mailimiz olmadığı için artık ona da benim de erişimim yok. Yeni e-mailimizden bir şekilde bizlere bu şekilde ulaşabilecekler arkadaşlarımız, hepiniz. Onu da zaten yayınlıyorum. Yayınlarımda da söylüyorum. Oradan iletişimimiz olacak. Artı arkadaşlar, videoya başlamadan önce Telegram gruplarımız var. Telegram gruplarımız var. Ondan sonra Facebook'umuz var. Instagram'ımız var. TikTok'umuz var. Burada da birlikte olalım. Buraya da gelin ki herhangi bir şey olduğu zaman birbirimizi kaybetmeyelim. İletişimimiz olsun. Ben videomuzun açıklama kısmına, açıklama kısmına yazacağım. Oradan linklere paylaşacağım. Linklere tıkladığınız zaman, örnek veriyorum, Facebook'unuz varsa o linke tıkladığınız zaman, Facebook linkine tıkladığınız zaman direkt Facebook'uma geliyorsunuz. Oradan arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz veya Instagram'ıma veya işte ne bileyim Telegram gruplarımız var. Oraya katılabilirsiniz ki YouTube'dan iletişimimiz bir şey olduğu zaman, kesildiği zaman kaybolmasın iletişimimiz. Anlatabildim mi? O yüzden siz de oralara gelmenizi, eklemenizi, abone olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar üçgen define işaretinden bahsedeceğiz bu videomuzda inşallah. Elimden geldiğince kısa ve öz bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi üçgen define işareti arkadaşlar, üçgen oyma ve kabartma. İlk önce arkadaşlar üçgenlerin nasıl ortaya çıktığını anlatalım istiyorsanız. Ben çok yavaş anlatmaya çalışacağım. Çünkü bazen hızlı anlattığım zaman bir şeyler anlaşılmıyor. O yüzden yavaş konuşmaya çalışacağım. Önce tüm sunaklar arkadaşlar, yani oymalar yuvarlak yapılırdı mesela önceden. Yuvarlak olarak yapılırdı. Şimdi üst düzey kişilere biraz böyle fark yaratmak için kare ve üçgenler yapılmaya başladı arkadaşlar. Bizim de günümüzde bazı şeyleri kafamıza göre hani dizayn edip değiştiriyoruz ya şekillerini. O da onun gibi. O yüzden üçgenlerin arkadaşlar mezarları çok değerlidir. Bunları unutmayalım. Üst düzey isimlerin mezarlarıdır arkadaşlar bunlar. Aynı zamanda üçgenin sadece bir tane anlamı yok veya bir yerde yazıyor diye onu herkes aynı şekilde söylüyor. Öyle bir şey yok. Benim bazı yaşadığım tecrübelerden dolayı ben bunları size söylüyorum. Şimdi kaya üstündeki üçgen arkadaşlar, define işaretini genelde iki şekilde çözümlenir. Şimdi bunlar kanıtlanmış çözümlerdir. Çoğunda benim tecrübem vardır. Tecrübe edinerekten ben bunları size söylüyorum. Şimdi kısaca arkadaşlar, üçgen define işareti hediyenin bakın kapalı bir yerde olduğunu işaret eder. Bunu unutmayın. Şimdi eğer arkadaşlar üçgenin bir köşesi diğer köşelerinden darsa biraz, bu hani nasıl diyelim, bir yön göstergesidir arkadaşlar. Bu yön göstergesidir. Kanıtlanmış bir işaretin sonucunda üçgenin dar tarafı yönünde, şimdi hani şu kadar adım, 5 adım, 10 adım falan, 20 adım demek istemiyorum ama şöyle yani 10 ile 30 adım ileride kaya mezarı bulunmuştur. Hani adım olarak verme sebebim bir mesafe kafanızda oluşsun diye diyorum. Bu farklılıklar gösterebilir. Uzar, kısalır. Kaya mezarının girişi üçgene doğru olur genelde. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi üçgenin kenarlarının eşit uzunlukta olduğunu, şimdi o durumlarda yani işaretin bulunduğu kaya veya etrafındaki kayalar veya işte kaya yapıları iyice incelenmelidir arkadaşlar. Bunları inceleyin. Boşu boşuna yapılmamıştır. Tesadüfi gelmemiştir. Bizim düşündüğümüz gibi. Kanıtlanmış bir işarete göre arkadaşlar anlatayım size. Üçgenin şimdi hani 50 santim diyelim.
ortalamasını diyelim. Tabii bu aşağı yukarı değişir. Yanındaki oyuğa arkadaşlar hediyesi konmuş ve üzeri horasanla kapatılmış. Mutlaka böyle bir olgu, bulgu bulacaksınız arkadaşlar. Araştırmaya gayret edin. Bilgilerinizi kullanın. Şimdi bu şekilde tecrübe edindiğimiz için arkadaşlar bu şekilde söylüyorum. Böyle bir tecrübelerimiz çok oldu bizim. Ondan dolayı ben size bunu söylüyorum. Farklı bir şeyler daha bulabilirsiniz veya mesafeler kısalır, biraz daha uzar. Bunları sonuçta insan yap. Kaya üzerinde arkadaşlar dikkatlice horasan aranmalıdır. Bir diğer kanıta göre ise hediye toprağa kazılan çukura konmuş arkadaşlar ve üzeri büyük taşlarla ve horasanla kapatılmıştır mutlaka. Genelde bu şekilde oluyor. Şimdi ilk bakıldığında bir evin temeline benzer bir görünümü vardır. Üçgenler define anlamında da kullanılmışlardır. Üçgen mahzenleri de temsil etmektedir arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi arazide bir taşın üzerinde böyle bir oyma üçgen gördüğünüz zaman şimdi ister dik duran taşta ister yatay bir taşta birkaç adım veya birkaç metre arkadaşlar etrafında bir mahzen mutlaka vardır eğer açılmamışsa. Eğer bulunmamışsa. Araştırın derim arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yasal olarak tabii. Şimdi mesela arkadaşlar bir üçgen buldun. Ortasında bir murç deliği var mesela. Burada kesinlikle bir oda var. Odanın arkasında farklı bir oda daha olabiliyor. Bunu unutmayın. Bir odaya girdiniz boş çıktı. Boş oda demeyin. İçinde mutlaka diğer bir odaya geçiş vardır arkadaşlar. Adam odayı boşuna yapıp da kapatmamıştır. Emin olun buna. Şimdi bu duruma da dikkat edelim. Bir üçgen var. Üçgenin 3 sivri ucundan herhangi bir tanesinin önünde bir murç deliği var mesela arkadaşlar. Eğer böyle bir işarette rastladıysanız murç olan tarafı yine birkaç adım yürüdüğünüz zaman orada yine bir üçgenin odasını bulabilirsiniz. İnşallah bulursunuz. Şimdi üçgenler küçük. Yani bir kibrit kutusu kadar ebatlarla başlar arkadaşlar. Unutmayın bunu bakın. 1 metre gibi büyüklüklere kadar ulaşabilirler. Bir üçgen düşünün mesela. İçinde bir güneş var mesela. Böyle bir üçgen bulduysanız bu şu anlama gelir. Bunun olduğu yerin üstünde büyük bir yığma mesela. Zirve veya tepelik gibi yani mesela. O tarz bir yapı var mutlaka. Bu tepenin üzerinde de eski bir yapı var arkadaşlar. Genelde ibadethaneleri olur bunların. Hep böyle zirve yerlere yaparlar veya dağların içine yaparlar. Yani gözükmez. Ya tam zirvede olur ya da gözükmez. Ne arayacaksanız, neyi şüpheleniyorsanız orada arayacaksınız ve orada da inşallah bulacaksınız arkadaşlar. Bulursanız zaten yaşadınız demektir. Üçgen arkadaşlar aynı zamanda oda işaretidir. Üç köşesinin bir tarafı mutlaka uzundur. Uzun tarafa gidersen odaya veya mahzene varırsın. Ama diğer tarafları da mutlaka kontrol et derim. Üçgen zemin altındaki taştan çıkmışsa eğer arkadaşlar şimdi burada kesin tümülüs vardır. Yine üçgenin uzun tarafına gireceksin. Direkt tümülüsün giriş kapısının istikametine varırsın. Aynı zamanda giriş istikametinin bir nişangahıdır orası arkadaşlar. Ama nadiren de olsa üçgenin kısa tarafında da malzeme bulunduğu olmuştur. Unutmayın bunu. Araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Eğer arkadaşlar şimdi üçgen eğer ki kabartma ise o da yüzeye yakın olur. Oyma ise biraz daha böyle derinde olur arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bilgimizi, tecrübemizi, birikimimizi kullanalım. Boş gitmeyelim. Araştırarak gidelim ki elimiz boş geri dönmeyelim. Arkadaşlar sizlere tavsiyem bu. İş olsun diye define aramaya gidilmez. Karambole, tesadüfi bir şey bulurum diye define aramaya gidilmez. Hem bir şey bulamayacaksın, hiçbir ihtimalin yok, hem de yakalanıp başın belaya girecek boşu boşuna. Gerek yok. Şimdi devam edelim. Farklı bir mantıkta bakarsak arkadaşlar, üçgen varsa mesela çevrede 3 olanı aramamız gerekiyor. Mesela 3 tane dikili taş gibi mesela. Ona bakın. 3 tane yaşlı ağaç gibi. Ona bakın. 3 tane tepe gibi mesela. Veya 3 tane dere gibi. 3 tane şelale gibi ya. Para bu üçlerin birindedir arkadaşlar mutlaka. Şunu da bak söyleyeyim arkadaşlar. Bunu unutmayın bak. Bunu iyi dinleyin. Bu işler sabır ve bilgi işidir. Yani sabretmeyen, mantığını, aklını kullanmayan üçgenin definesini değil, ancak üçün birini bulur arkadaşlar. Ben size açık konuşuyorum. Anlatabildim mi? Aklınızı mantığınızı kullanın. Şimdi bir diğer anlamı da arkadaşlar şudur. Üçgen oda mezardır aynı zamanda.
kare oymadan ve yuvarlak oymadan daha değerlidir aslında. Heykel, obje ve tabak, çanak bulunabiliyor. O andan itibaren ne bulunursa zaten bulunsun pek de bir önemi yok. Çünkü her türlü değerlidirler bulacağınız şeyler. Başka bir anlamı daha arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Üçgenlerde tıpkı yuvarlak oyma gibi ölüye sunum yapmak için yapılmıştır aynı zamanda. Yuvarlaktan farkı ölen kişinin liderlik vasfına sahip olmasıyla alakalıdır. Yani mertebesiyle, gücüyle alakalıdır. Sunu çukuru da mesela farklı olsun diye düz veya yuvarlak değil de hani 3 köşe verilerek üçgen haline getirilmiştir. Mezar işareti. Şunu da söylemek istiyorum. Üçgen olan yerin çevresindeki kayalara iyi bakın. O kayalar tesadüfi değildir. Ve çoğu emin olun oluşturularak yapılan kayalardır. Yerin dibinde çok büyük kütleye sahiptir. Çünkü horasanla yapılmıştır mesela. Köklü bir kaya gibi gözükebilir. Ama komple yapma kayadır. Bunlara dikkat edin. Doğal oluşum kaya ile normal yapma horasan kayanın malzemeleri ve sertliği farklıdır. Bunları araştırarak, bilgi edinerekten giderseniz bu da ne diye şaşırmazsınız. Mesela delik olan varsa mesela deliğe oklava veya ona benzer bir şey sokarak, hani elektrikçilerin kullandığı çelik esnek tel var ya mesela, susta deniyor ona. Kablo çekmeye yarıyor. Kılavuz da deniyor mesela. Çoğunuz bilir onu. Kablo çekmek için kullanırlar. O daha işinize yarar bu durumda. Çünkü esnektir, uzundur ve kayalardaki deliklere soktuğunuzda kendi yolunu kendi bulur. Tıkanmaz. Deliğin kıvrımlarına göre eğilir gider. Ve deliğin arkadaşlar ne kadar derine gittiğini, ne kadar uzun olduğunu kontrol edin. Ve buraya para atın ve dinleyin. Diyeceksiniz ki paramız olsa burada ne işimiz var? Mesela haklısınız. O zaman arkadaşlar paraya benzer metal bir şeyler atın. Mesela metal bilye daha iyi olur. Hem yuvarlaktır, daha iyi kayar, daha iyi gider. Bu attığınız şey arkadaşlar neyse delikten aşağı bakır boruya düşer. Çünkü bakır boru yapmalarının sebebi paslanma olayını düşünmüşler. Metal değildir, çürüme olayını düşünmüşler. Bakır boru arkadaşlar çok uzundur. Dağın yamacına kadar uzanır. Hani borunun bir ucu yamaçtaki küpe bile bağlıdır yani varsa. Mesela yukarıdan atılan metal yaklaşık 10 metre, 15 metrelik bakır borudan inip yamaçtaki küpe düşer. Dikkat edin arkadaşlar, bu tarz yerlerdeki hani paralar genelde eşkıya paralarıdır. Eşkıya gömüleridir. Üçgende 3 köşe vardır arkadaşlar. Köşeler baba, oğul ve kutsal ruhu temsil edebiliyor. Biliyorsunuz inanç meselesi bu. Onların inançlarına göre hani diyorum ya, bir kavimi, bir yaşantıyı, bir böyle dönemi, o anki insanların her şeyini araştırın, dilini, dinini, örf adetlerini, öyle gömme geleneklerini falan filan. İşte bu yüzden diyorum. Yani uzun olan taraf genelde göğe, yani yukarı doğru bakarsa bu mezar anlamına gelir. Ruhun hani mesela göğe yükseldiğini anlatır, tasvir eder mesela. Şimdi ilk bakılması gereken arkadaşlar üçgenin uzun tarafıdır normalde. Burada giriş aranır. Üçgenin gömüsü oda içindedir genelde. Ayakta girilebilen oda türlerinden olur bu genelde. Çoğu zaman mezarı verir. Üçgen Yunan alfabesinin aynı zamanda 4. harfi deltadır arkadaşlar. Sayısal değeri 4'tür. Sayısal olarak da bazı şeyleri hesaplamamız gerekiyor. Hep bunu işaret anlamında, simge anlamında görmememiz gerekiyor. Zemine paralel duran taşları dikkate alın derim size. Bu taş zemin taşı gibidir. Bunun altında mezarı mutlaka vardır arkadaşlar. Tabii açılmamışsa. Bizden uyanık, bizden akıllı olan erken davranıp gidip almamışsa. Her neyse. Üçgen arkadaşlar oyma ise kesin mezardır. Kanallarla üçgen oluşturulmuş, ortası kabartma ise eğer, bu mağara türü mahzeni verebiliyor bize bazen. Çok uzak olmamak kaydıyla yamaçlarda giriş aranmalıdır. Bakın şu an söyleyeceklerime çok dikkat edin. Bu detayları bir yerde bulamazsınız. Bakın ve en önemlisi de arkadaşlar yamaçlarda giriş ararken, bakın buna dikkat edin. Birazdan çizim olarak da olmazsa ben gösterebilirim. Yamacın tam zeminle, yani düz ayak bastığın toprak seviyesinden hani en az 2 adam boyu yukarıdan giriş olur. Çünkü neden? Onu yaparlarken ileride yamaçtan akacak toprağın girişi kapatmaması için, yani zaten saklı olan bu girişin önünün dolmaması için, kendileri zaten biliyorlar. 2 adam boyu yukarıdan başlanmıştır ki hani olur ya,
Toprak akar, zamanla kayalar akar, su götürür, yağmur götürür. Orası dolar ve girişin önü, zaten kapalı olan girişin önü, toprak birikir, zamanla kapanır ve kendilerinin de açması zor olur. Zaten saklamışlar. Başkaları kimse bulamaz onu. Ona göre yapmışlar. Bari kendi önlerine engel çıkartmamak için onun o yıllara, hani o kaç yüzyıl sonraya kadar dolma şeyini hesaplayaraktan o kadar yukarıdan başlamışlar. Şimdi işaret arkadaşlar Yunanlılar tarafından yapılmışsa eğer, bu bize deltayı anımsatır. Çatallara dikkat edilmelidir arkadaşlar. Çatal yapan bölgelerde yığma olup olmadığına bakın. Mutlaka bakın. Düz mesela geniş kayanın üzerinde ise kayada kanal aranır. Kanal takip edilir. Aynı kayanın düz alnına eğer ki arkadaşlar inilip kaya mezar var mı kontrol edilir. Üçgen işareti malın kapalı bir mekanda olduğunu anlatır. Sadece yön göstermez arkadaşlar. Zor bir gömüdür üçgenin gömüsü. Eğer üçgenin dar olan bir açısı varsa onun istikametinde araştırma yapılır. Değilse çevrede farklı yapılar aranmalıdır. Veya arkadaşlar yardımcı işaretlere başvurulmalı. Küçük üçgenlerin bulunduğu kayada üçgenin 50 santim 1 metre diyeyim yakın yani gibi böyle çapı çok iyi incelenmelidir ilk önce. Horasanlı bölge var mı bakılır. Var ise orada hediyesi mevcuttur mutlaka. Bu arada arkadaşlar bu da çözülmüş bir işaretten size ben örnek verdim. Öylesine atmasyon bir şeyler demiyorum size. Çoğu şeyi kendi tecrübemdir, bilginiz olsun. Her şeyi burada açık açık söyleyemem nerede ne bulduk bulmadık diye, ama bir şeyler söylüyorsam dikkate alın. Üçgen işareti arkadaşlar geçmiş uygarlıklarda üçgenin kendisi de giriş kapısı olarak kullanılmıştır. Üçgen varsa çatal yapan yerlerdeki yığmalara çok dikkat edeceksin arkadaşlar. Altında oda olur, mahzen olur. İşaret arkadaşlar, üçgen işareti haç ya da başka bir işaretler eşleştirilerek resmedilmiş ise arkadaşlar bakın iyi dinleyin. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu erkek ya da bayan gömüsü olduğunu anlatır arkadaşlar. Özellikle uzun tarafı yukarı bakan üçgenler erkeklere özgü işaret iken aşağı bakanı kadınlara özgü bir işarettir. Zinet eşyası ile genelde yüklü odadan bahsetmektedir arkadaşlar. O andan itibaren bulduğunuz zaman zaten içinde ne çıkarsa çıksın her türlü hayatımızı kurtaracağını siz de kendiniz biliyorsunuz. Miktarı, şeyi çok da önemli değil. Hele şu anki durumda. Doğru mu arkadaşlar? Üçgen işareti zemin altındaki kayada bulunursa tümülüs girişini ifade eder. Tekrarlıyorum bakın. Üçgenin uzun tarafına doğru kazı yapılırsa, kazı kaydırılırsa giriş mutlaka bulunur. Şansımız, nasibimiz varsa, Allah nasip etmişse, biz de bazı şeyleri dürüst, halisi kalple yapıyorsak, niyetimiz de düzgünse Allah bize bunu nasip eder. Biraz da bilgimiz varsa, kafamızı da çalıştırıyorsak, mantığımız da varsa, sabrımız da varsa Allah da nasip eder arkadaşlar. Ama niyetin bozuksa istediğin kadar profesör ol, bilgin olsun, onu sana Allahu Teala nasip etmez. Her şey nasip kısmet işidir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bilgini kafana sokacaksın, kafanı kullanacaksın, mantıklı bir şekilde çözümünü yapacaksın, emek edeceksin, yasal şekilde tabii. Hak, hukuka dikkat edeceksin, emeğini vereceksin, alnının terini akıtacaksın. Allah sana nasibin varsa nasip eder. Ama öteki türlü sen zikzak işlerle gidip de yanındakini daha işe başlamadan dolandırmayı düşünürsen, Allahu Teala Yaradanımız, her şeyimizi, zerremizi bilen Yaradanımız, kimseyi kandıramazsın arkadaşlar. Yaradanımız sana zaten onu nasip etmez. Seni orada amele gibi her gün çalıştırır. Eşek gibi çalışırsın. Anladın mı? Kazarsın. Ondan sonra bir de gelip bir de boşu boşuna yakalanırsın. Bir de hapse girersin. Hayatın kararır. Boşu boşuna hayatın biter. Nasip etmez sana. Bizim genelde arkadaşlarımız işe başlamadan daha yanındakini nasıl satacağını düşünüyor. Bir şey bulduğum zaman nasıl vermem veya en çoğunu nasıl alırımın hesabını yaparaktan bir şeye başlıyor. Yalan mı konuşuyorum arkadaşlar? Yalan mı? Bu gibi böyle kalpsiz, karaktersiz insanlar hiçbir zaman başarılı olamaz. O an onu bulsa bile onu Allah ona yedirtmez. Hayrını göremez. Ya birisi tarafından öldürülür, ya hayatı söner, ya ailesi dağılır, ya bir şey olur. Benim bildiğim çok örnekler var. Çok örnekler var. O yüzden
Ben bunu buldum, tamam, kimse bana bir şey yapamazı geçin. Niyetini düzgün tutacaksın. Bulduğun malın zekatını vereceksin. Benden size bir abi, bir kardeş tavsiyesi. Benim bu şu anda size anlattığım, harcadığım bu zamanın boşu boşuna zaman harcamıyorum. Yani bu zamanın en azından boşa gitmesini istemediğimden dolayı sizlere ben bunu izah ediyorum. Emek ediyorum. Birbirimize hakkımız geçiyor arkadaşlar. Benden size hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. O yüzden dediklerimi dinleyin. Böyle kulağınızdan buradan girip buradan çıkmasın. Ben sizler için anlatıyorum. Neyse, fazla uzatmayacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Define ve arkeolojiden herkese selamlar, sevgiler. Hepinizi seviyorum. Nasibiniz, şansınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.